Abi burada internet çekeyim mi ya? İnternet çeken bir yeri bulamadım ya. Burada da çekmiyor herhalde. Aleykümselam abi, yayın şu an çekiyor mu ya internet? İnternet çeken bir yer bulamadım abi, fırtına çıktı. Çok felaket bir fırtına. Geleyim abi, sesim görüntü kalite güzel geliyor mu yani sesim şeyim? Eyvallah abi, sağ olasın ya. Çok güzel bir yer buldum da durayım dedim orada. Abi acayip fırtına çıktı. Arazideyim. Yemin ediyorum. Arkada bir malzeme var. Onu da şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Video öncesinde göstereyim onu, hani yapmayayım diye. Direkt dedim yayına geçeyim ama abi arıyorum, telefonu çektiği bir yer yok. Çok acayip bir fırtına çıktı. Nasıl öyle misin? Ormanda ağaçlar sallanmaya başladı. Arabayla beraber bir yere dedim kendimi atayım. Abi şimdi arabayla beraber geldim. Böyle bir çeken bir yer aradım telefondan. Abi burası güzel. Şu anda 10 numara bir yer. Arkada zaten bagajda şimdi. Birazdan zaten çıkaracağım onu oradan. Getireceğim, göstereceğim size. Bir önceki videonun şeysinden devamını gittim bakayım dedim orada. Hani onun daha devamı var mı? Çünkü içinde eksik malzemeler vardı onların. Abi 10 numara. Ya yemin ediyorum sana var ya. 10 numara, şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde akşama zaten canlı yayın yapacağım. Benim şeyim yanımda yok ki, ondan da bakayım ne yazdılar ne ettiler diye. Yanımda olsaydı abi, yanımda direkt zaten hemen ayarlayacaktım. Şu fırtınanın zaten bir dinmesini bekleyeyim dedim azıcık. Arabaya kendimi zor attım abi. Aleykümselam abi, aleykümselam. Aleykümselam abi, yayınımıza hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Şu an telefon çekmeye başladı. Böyle bir arazinin kenarına doğru geldim. Hem dedim bir araziden canlı yayın yapayım. Ortamda tuhaf yani abi. Anlatabilirim mi? Değişik de bir durumun içindeyiz yani. Nasıl çıkacağız bu işten bilmiyorum. Aleykümselam abi, sağ olasın. Allah razı olsun. Araziden bir canlı yayın yapayım dedim abi. Araziden çıkacaktım. Fırtınaya denk geldim. Hem de felaket bir fırtına. Bir de bir soğuk var abi. Akıllara zarar. Arkada bir malzeme buldum. Onları şimdi ben birazdan zaten sizden beraber paylaşacağım. Aleykümselam abi, yayınımıza hoş geldiniz. Yayınıma katılan arkadaşlara buradan selam gönderiyorum. Kazı yaptım. Kazıda şöyle bir şey geldi başıma abi. Yani bütün her şeyi ben teker teker videolara aldım. Her şeyi çok güzel kaydettim. En son paylaştığım videoda bulduğumuz malzemeleri hem de yakından da inceledik sizle beraber. Onlara da baktık. Şimdi ben onun sonrası var mı acaba diye kenarlardan böyle arama yaptım. Baktım. Çünkü orada bir kaplumbağa vardı. O kaplumbağa büyük ihtimal erozyona uğrayarak kaymış. Kafasının olduğu yer başka bir yeriydi abi. Şimdi üstü anlatıyorum. Aramaya gittim. Sinyaller aldım. Baya güzel sinyaller aldım oradan. Ya etrafta böyle bir değişik, bir enteresan bir şeyler aslında sezmeye çalıştım. Bana bir önceki videolardan abi yaptıydılar. Söylediler ki Kobe, orada tuhaf sesler geldi. Aleykümselam. Fas'a buradan selam olsun. Teşekkür ediyorum. Abi yorumları okumaya çalışacağım. Aşağı geleceğim de. Bu kazı yaptığım yerde başıma gelen olayı şimdi size anlatayım da bir onu bir anlatayım. Bilin, bir de hem de kayıt altına almış olayım onu yani. Şu anda oradayım. Arabadayım. Bilmiyorum, sesim, her şeyim güzel geliyor mu? Ses, görüntü. Çünkü internetin olduğu bir yeri aramak zorunda kaldım orada. Hatta ben arabaya uzaktan veriyi daha güzel çeksin diye ekstra parçalar da taktırdım bu arabaya. Ama interneti orada çektiremedim. Yani ben bir türlü internete bağlanamadım. Hani birini de aramaya çalışsam ona da ulaşamayacaktım. Böyle bir kenara geldim. Kenardaki yerde abi ben şunu fark ettim. Orada kazı yapmadan önce yani alan taramalan olsun, yeraltı görüntülemeyle beraber olsun, orada görüntüler almaya çalışırken abi şimdi rüzgar da var. Dışarıda acayip bir rüzgar çıktı. Şimdi rüzgara bakarak bir de diyorum ki hani çıksam mı çıkmasam mı? Birkaç parçaları buldum orada, kazıdım. Bu kazıdığım parçaların hepsini çıkarmaya çalıştım oradan.
Birkaçını çıkardım. Hepsi şimdi arkada, bagajda. Ben onları şimdi oradan birazdan çıkarıp burada sizlerle beraber inceleyeceğiz. Çünkü göstereyim size. Abi benim çektiğim bir tane video şeyde yok. Kamerada yok. Ben bütün kameraları orada çalıştırdığımı iyi biliyorum. Oranın kazısını güzel bir şekilde yaparken bunları kayıt altına almaya çalıştım orada abi. Abi tam çıkacağım anda kamera gitti. İçindeki hiçbir video yok. Yani ben orada hiçbir şeye anlam veremedim. En son dedim kendi kendime ki yani en iyisi şuradan birazcık çünkü bulduğum parçalar orada ayrı ayrı noktalardaydı böyle. Yani diyeyim sana ki bir kazı yaptım. Kazı yaptığım yerde böyle bir kolye parçası olur ya da diğer şeyler olur. Onları buldum orada. Az ilerisine gidiyorum abi. Az ilerisinden bir sinyal daha alıyorum. Orayı da kazıyorum. Oradan da daha değişik objeler çıkıyor. Yani dağılmış, parçalanmış bir yer orası. Ben orası çok ne bileyim abi tuhaf geldi bana. Yani bir enteresan sanki böyle bir şeyler var mı bilmiyorum abi. Yani ben şöyle söyleyeyim biraz korktum oradan ya. Abi ben Trabzonluyum, Akçabatlıyım. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Akçabat'ta yaşadım. Dünyanın ya da Türkiye'nin çoğu yerinde gezdim. Şu an Almanya'dayım abi. Almanya'da da devam ediyorum. Şimdi o parçaları ben oradan alayım da ben size onu bir göstereyim abi. Bir dakika. Ben şuradan. Abi parçayı alayım buradan. Bak arabanın arkasını da göstereyim abi size de bak şöyle. Şunun içinde onlar. Benim çantam mantam her şeyim zaten burada abi. Ne ararsam benim çizmelerim, izmelerim her şeyim. Makinelerim falan. Her şey burada abi. Şimdi bunları göstereceğim de. Şöyle söyleyeyim. Şunu bir dakika şuraya alayım da. Size daha rahat bir şekilde onu bir göstereyim. Abi arabalan demin battım abi. Öyle bir battım ki zorla çıktım oradan. Bir yer arayayım derken. Orada arama yaptım abi. Aramaların hepsi gitti. Ben anlamadım abi. Yani ne varsa kamerada hiçbir şey yok abi. Ama bulduğum malzemeler benimle beraber büyük bir ihtimal ben bu malzemeleri abi oraya bırakacağım. Geri geleceğim. Bir de oradan çıkardığımız bir malzemeler daha var abi. O malzemeleri biz içinde altınlar, 1800'lü yıllardan kalan kolye ya da diğer daha çok büyük şeyler de çıktı oradan. Abi onun sonrasındaki ertesi gün belki yayını sonradan izlemek isteyen arkadaşlar olabilir. Yayını izlerken bölüm bölüm o zaman anlatmayayım abi. Tam yani anlatayım olayı o şekilde dinlesin herkes. Bundan 2 video önce ya da bir video önce büyük ihtimal bir tane bir sandık gibi bir şey bulduk abi. Bu sandık gibi bulduğumuz yerde ben orada herhangi bir ses duymadım. Ya da kulağıma gelen herhangi bir ses de olmadı. Ben normal aramamı yaptım. Orada bir kenarda bir büyük bir şey vardı. Taş vardı. Taşın oralarında aramalar yaptım bayağı. En sonunda bir hazineye denk geldim orada. Kayalığın altında yığma bir hazineye denk geldik abi. Onu oradan çıkardım. Aldım. İçinde çok güzel malzemeler vardı. Altın paralarından tut. Ondan sonra diğer kolyelerine, altınların biraz daha fazla olduğu şeylere bayağı bir hazine vardı yani içinde. Onu bir önceki canlı yayında gösterdim. Onu izlemeyen arkadaşlar oradan izleyebilir. Onun da devamında şöyle bir şey çıkardık. Onun da devamında şöyle bir şey çıkardım abi. Şurada bak böyle göstereyim abi size. Yani o şeyin devamından çıktı bu. Ben bunu sürekli yanımda getiririm. Malzemeleri de buna sararım abi. Şöyle göstereyim siz de görmüş olun onları. Bak abi. Ama diğerlerinin büyük ihtimal parçası bunlar. Şimdi bunun çoğu farklı farklı yerlerden çıktı. Abi içindeki malzemeler de farklı yerlerde dağılıktı. Yani diyeyim sana ki şöyle bir yerde bir malzeme buldum. 1 metre ilerisine gidiyorum. Orada bir parça daha çıktı. İçindeki malzemeleri abi ben aslında dur ben bir dakika abi eldiven alayım da geleyim. Bu biraz sıkıntılı. Abi şimdi ben şeyi göstereceğim de şu eldiveni bir giyineyim önce. Abi hemen küpe döndüreceğim onu. Şu eldivenle beraber bakayım onlara ben de. Şöyle üstüne kapatayım abi.
Şöyle çevireyim abi, kamerayı oraya, siz de rahat bir şekilde görün abi. Bak. Bunun şurasının içinde bir paralar var. Abi yorumlara geleceğim. Yorumların hepsini okumaya çalışacağım. Öncelikle şunu göstereyim. Abi bunu büyük ihtimal yerine bırakacağım ben. Bunda bir tuhaf tılsım mılsım olayı da olabilir. Değişik bir şeyler var burada abi. Abi bunun içinde şeylerin diğer parası var. Şurada. Bak onları zaten ayrı koyacağım oraya. Altın olanları. Şimdi abi. Şurası 1. Şurası 2. Şu bölümde 1. Bu bölümü de abi koyayım oraya. Abi şöyle. Bak şunları direkt şunun içine koyup ben şimdi şunları da yakından size göstereyim ki. Abi büyük ihtimal büyülü. Niye bunlar büyülü dersen bana. Ben çünkü bunları çıkarırken abi bir tuhaf şeyler oldu. Abi şunu bak, şu bir önceki bulduğumuz malzemenin bir parçası. Şöyle göstereyim. Abi şuradan göstereyim de yakınlaştırayım, siz öyle daha iyi görürsünüz onu. Abi şöyle bir şey. Bu diğer tarafından beraber büyük ihtimal devam ediyordu. Şurası kolyenin bazı bölümleri bu. Şöyle göstereyim abi. Abi şu da onun parçası. Bak şu. Şu. Abi bilmiyorum da ben bunu almayacağım, öyle söyleyeyim yani. Yerine bırakacağım. Şu an zaten arazideyim. Hala buradayım yani. Ama dışarıda felaket bir rüzgar var. Ama öyle böyle bir rüzgar değil. Yani çok. Abi şöyle. Bir parça. Yani bu yüzük. Abi şöyle koyayım. Şu diğerinden beraber bir parça. Abi birazdan bunun şeysini anlatacağım. Durumunu. Önce takipçilerimle beraber bunları paylaşayım. Çünkü videosu bunun gitti abi. Çektim ama videonun kamerada yok abi video. Bir önceki videoda da bilmiyorum. Birkaç kişi dedi ki bebek sesi geldi oradan. Kubi dikkatli ol. Çok arayıp şey yapan oldu. Abi. Abi ben almıyorum. Ben çünkü yaşadım. Ya bak. Dur bunu çevireyim de şey yapayım. Abi bak ben şöyle bir şey diyeyim sana. Ben bu işin içinde gerçekten daha önce çarpıldım da yani. Yani bu işle beraber ben birebir uğraşıyorum yani. Çünkü şu an zaten arazideyim. Bir de bu işleri ben tek başıma yapıyorum. Yani kimseyle beraber bir bağlantım ya da bir şeyim yoktur. Ben Almanya'da yaşıyorum. Bu işleri de yani resmiyetin şeysine göre yapıyorum ama çıkardığım yerlerde eğer büyük şeyleri varsa bunların arkadan devlet zaten kendisi gelip hallediyor her şeyini. Anlatabiliyorum mu? Zaten bu şekilde kolay kolay kimse de gösteremez yani böyle şeyleri. Bunların hepsini biz izinli şekilde yapıyoruz. Onu da buradan söyleyeyim yani. Abi cin görmedim. Şimdi anlatacağım abi. Çoğu konuyu anlatacağım size. Bir dakika bekle. Şunları bir göstereyim herkese. Bak abi şuradan başlayayım önce. Şu bununla beraber bir parça. Bu parçayı abi ben şeyde buldum. Beni takip eden arkadaşların çoğu bilir. O bir tane kaplumbağa gibi bir taş vardı. O taşın kafasının baktığı yerde değil de diğer taraftaki yere gittik abi. Biz onun yan tarafında bir yığmanın içinde malzeme çıkardık abi. Bir yani nasıl söyleyeyim, bir sandığın içindeydi abi malzeme. Sandığın içinde olan malzemeyi çıkardıktan sonra abi ben hani gideyim oraya biraz daha aramalar yapayım. Biraz daha işte bakayım hani var mı orada biraz daha malzeme. Çünkü bunun devamının olabileceğini biz arkadaşlarımızla beraber oturup konuştuk. Çünkü bulduğumuz objelerin bazılarının yarısı yok. Mesela şu bir takı, bu takının abi şuraları yok. Yani kenarı yok. Bu eğer burada yoksa bir de şu küple beraber, bu küple beraber abi çıkan malzemeler. Küpün içindekiler şunlar. Şuraya koyayım. Bunları şimdi söyleyeceğim. Ayrı ayrı yerlerden çıktı bunlar. Yani 3 tane bölgeden çıktı bunlar. Şöyle paralarla beraber küp şu şekilde. Bak şura ekstra bir kayanın kenarında çıktı. Şu ekstra bir kayanın kenarında çıktı. Bunu tek başına zaten tek bir kayanın altından çıkardık. Yani küçük bir kayanın kenarından yani. Sinyal ala ala metal dedektörümle beraber giderek
şu objeyi de orada buldum. Çünkü alanı tamamen taramaya başladım ve şöyle parçalar çıktı. Yani bu parçaların çoğu çok eski dönemlere ait kraliyet dönemlerinden kalma. Bir de ben Almanya'da olduğum için abi Almanya'da savaş dönemlerinde yani 1950'lerde ve 50'lerin daha gerisinde yaşanan savaşlarda Polonya işte Amerika askerlerin çoğu çaldığı eşyaları vardı ve bu eşyaların çoğunu gömerek hazine gibi bırakarak abi tekrar geri gelip almaya çalışacaktılar. Bunun gibi yağmalanmış hazineleri daha çok ben bulup sizlerle beraber paylaşmaya çalışıyorum. Abi bunlar şu anda bir tarih. Yani bunları eğer hani satmak istersen veya şurada mesela şunun içinde olan altınlar var. Şurada görüyorsunuz buradakilerin. Ama tabii değerleri bunların çok büyük yüksek rakamlara İngiltere'de gidiyor abi. Biz bunları açık arttırmaya İngiltere'de verebiliyoruz. Hani buldum define de bu defineyi nereye vereceğim abi? Nereye satacağım ben bunu? Dersen ben Almanya kuralından sana söyleyeyim abi. Buradaki kanuna göre 1 milyonun üzerine çıkmayacak şekilde eğer bir hazine bulduysan abi şu şekilde bunu devletle beraber paylaşmak zorundasın. Yani bunun en az %25'ini 30'unu devlete vereceksin. Bak şimdi çıkan malzemeleri şöyle yakından göstereyim. Onları yakından da görmüş olun. Aleykümselam abi. Yayına katılan herkes yayınıma hoş geldi. Şöyle birinciden başlayalım abi. Bu malzemenin üstünde elmas işlemeler var ama bu elmas işlemelerin tarihi çok eskiye dayanıyor. Yani bu bulunan hazinenin nasıl söyleyeyim ileriki yıllara yani bana dersen ki şu hazine mesela şuradaki bulduğun şu kolye bu kolyenin bir yarısı yok zaten arkadaşlar. Şu tarafları yok. Orayı aramaya devam edeceğiz ama bakalım oradan daha bir eserler çıkarabileceğiz mi? Ama bilmiyorum büyük ihtimal oradan bir eser çıkacak çünkü bunun parçalarının olmadığı yerlerde biz tek bazı yerlerde bulduğumuz için bu parçaları abi şöyle çıkardık onları. Bunların videosunu ben kayda aldım ama video çıkmamış abi. Abi benim tahminime göre şu üzerlerindekiler. Şöyle yakından göstereyim. Biz bunlara şey sürmüyoruz. Şunlar. Şöyle gösterirsem üzerlerinde işlemeleri var. Yani tabii şimdi bu işlerden anlamayan arkadaşlar bunları gördükleri zaman tabii der ki abi antik şeyler yani bunlar çürümüş gitmiş abi anlatabilirim mi? Şimdi define işinden beraber uğraşmayan kişilerin çoğu bu şekilde düşünebilir. Yani şuradaki hazineleri yüksek ve büyük açık arttırmalarda yani çok büyük paraları geliyor. Sadece şu içindeki altını ben saymıyorum zaten yani altınların şeylenmişini görmüyorum şey yapmıyorum. Abi her yerinde yani bunlar paslanmış. Yani tarih gerçekten kendini zaten burada belli ediyor abi. Hani eskisi mi? Abi Bizans değil. Yalnız bunların çoğu büyük ihtimal kraliyet döneminde yapılmış şeyler. Bak şöyle şu elime alayım da bununla beraber göstereyim. Yani büyük ihtimal kraliyet döneminde hazırlanmış ya da yapılmış şeyler. Çünkü bunlara biz şey değdirmiyoruz. Nasıl söyleyeyim? Su. Çünkü bu hazine işleriyle beraber uğraşan kişilerin çoğu bilir. Bunlara eğer ki arkadaşlar su değdirdiğin anda çöp edersin bunu. Yani 1 milyonluk malzeme ne olur? 1 liralık malzeme olur. Ondan da sen bir şey yapamazsın. Beyaz boğazlı kazak. Polise de haber verebilirsin. Her yere haber verebilirsin kardeşim. Ben sana tavsiye vereyim. Almanya'nın polisini ara. Ben Almanya'da yaşarım. Yani burada bak şöyle göstereyim sana güzel kardeşim benim. Belki tanımıyorsun. Belki yayınıma da yeni denk geldin. Şöyle söyleyeyim. Ben Almanya'da bu işlerle beraber uğraşıyorum. Yeraltı görüntülemelerle beraber, metal teknik direktörlerle beraber hepsinden aramalar yapıyorum. Dedektörlerin kullanımı olsun ya da herhangi bir şeyleri olsun bunların hepsini ben araştırıyorum. Ve araştırdığım şekilde de insanlara da göstermeye çalışıyorum. Çünkü görsün insanlar. Yani bir toprağın altından çıkan hazine ne şekilde çıkar. Zaten belki akıştan bir yerden kanalıma katılan şu anda yeni arkadaşlar vardır. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ben Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'dayım. Şu anda ben bu işi profesyonel bir şekilde yeraltı görüntülemeleri ve tarihi araştırmalar olarak yapıyorum ve şu anda da Almanya'dayım yani. Ben Türkiye'de yaşamıyorum. Son 10 yıldır şu anda Almanya'dayım. Almanya'da yaşıyorum.
Ve burada ve profesyonel hem hala kurslar görüyorum, eğitimler alıyorum. Hani çünkü burada Almanya'da şöyle söyleyeyim. Eğer define üzerine bir şeylerle beraber ilgilenmek istiyorsanız arkadaşlar. Aleykümselam abi, yorumlara geleceğim, yorumlara okuyacağım. Çok hızlı gidiyor biliyorum. Bulduğumuz hazineyi burada gösteriyordum. Konuyu dağıtmadan şunu söyleyeyim. Almanya'da bunların eğitimlerini almak zorundasınız. Mecbur almak zorundasınız. Çünkü burada bombalar var, yerin altında kazacağınız yerler var. Bazı bilmeniz gereken taktikler var. Polisi ne şekilde arayacaksınız? Ne buldum mesela? Silah buldum, bomba buldum, bir şey buldum. Bunları bildirmeniz lazım. Bunların eğitimlerini alıyorsunuz. Bu eğitimlerden geçiyorsunuz arkadaşlar. Bunları da buradan söyleyeyim. Beni tanımayan, bilmeyen insanlar için. Ben define ustası, Almanya'da yaşıyorum. Şöyle bulduğumuz malzemeyi de sizlerle beraber paylaşayım abi. Bak şöyle. Bu tek bir malzeme abi. Şu. Şöyle göstereyim abi. Tarihi illaki görmüştür. Yani hemen hemen definecilerin çoğu şu anda benim gösterdiğim objelerin çoğunu ne şekilde, yani ne tarzda, belki de çoğu şu anda izleyerek hangi dönemlere ait olduğunu da görebiliyor. Abi benim kullandığım cihaz şu anda yeraltı görüntüleme ile beraber A2 sistemi kullanıyorum. Konrad Detektör'ün A2 modelini kullanıyorum. Şu anda geri 4 modeli çıkmış. Onu da sipariş ettim. Bekliyorum abi. Bakalım ne zaman gelir. Ben Almanya'da olduğum için Türkiye'den sipariş ettim. Biraz bekliyorum. Şu şekilde o A2 ile beraber bunların hepsini tespit ettim ben abi. Ya şöyle söyleyeyim. Ben çünkü bir önceki videoda arama yaptığım yerde abi öncelikle şöyle bir kutu bulduk. O kutunun içinde bayağı bir küpler vardı. Altınlar vardı. Hazineler vardı. Onların çoğunu aldık oradan. Ama tabii oranın etrafını da aramayı ben ihmal etmedim. Hani dedim ki bir gideyim arama yapayım orada. Bugün zaten şu anda oradayım zaten hala. Buradan çıkamadım. Çok büyük fırtına var dışarıda. Oranın yan taraflarını ararken abi hemen kenarda bunları bulduk. Ve bunların da videoları kayboldu abi. Videolar yok. Videolar olmadığı için şu anda alanda internetimin güzel bir şekilde çektiği yeri buldum. Abi şu anda bunları sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Çünkü videosunu paylaşamayacağım sizlerle beraber. Videoyu paylaşamayacağım için böyle canlı yayın yapayım dedim. Kanalda da izlemek isteyen arkadaşlar bu şekilde izler bunları abi. Şöyle malzemeler çıktı oradan. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle ürünler. Ama büyük ihtimal ben şu ürünün, yani şu bulduğum malzemelerin tılsımlı olduğunu düşünüyorum. Geri bırakacağım ben bunları oraya. Almayacağım bunları. Abi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Abi Instagram adresim Define Macerası 61. Oradan beni takip edebilirsiniz. Hiçbir başka sosyal platformda ne adımı görebilirsiniz ne cismimi görebilirsiniz. Eğer görürseniz de sahtedir. Bir yerlerden alınıp videolarım paylaşılmıştır abi. Gökhan kardeşime, Bornavalı Mavişime buradan selam gönderiyorum kardeşim benim. Gökhan kardeşim. Abi bunun ne olduğunu bilmiyorum ben. Abi sosyal medyada sadece ben YouTube platformundayım. YouTube platformundan hariç hiçbir yerde benim videolarımı göremezsiniz. Bir de Instagram adresi kullanıyorum. Instagram adresim Define Macerası 61. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Abi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu tamamen gitmiş gibi bir şey. Şu bir parça. Büyük ihtimal bunun devamı var. Şu da bir kolyenin olduğunu düşünürüz. Şöyle. Bak burada arkadaşlar. Abi bunlar paslanmış, yani ben bunları, şu bir para ama ne parası olduğunu ben tam olarak göremedim onun. Üstü tamamen gitmiş. Yani böyle hafif biraz daha çeksem kırılıp çıkar mı diye bakayım böyle. Çıkmıyor. Şu bir tek parça abi. Bunlara ben su değdirmiyorum abi. Bulan kişiler de eğer bu şekilde hazineler bulursa bunların çoğunu atmayın abi. Yani bazı insanlar var mesela, buluyorlar. Adam diyor ki lan ha bu nedir ya?
Ha bu çürümüş gitmiş şimdi ne olacak atayım onu diye adam fırlatıyor gidiyor. Ya Allah bilir hangi tarihten kaldı. Parası ne? Anlatabilirim mi abi? Bunun çok önemli şeyler bunlar. Detayları hiçbir zaman kaçırmayın abi. Detay bu işlerde çok önemlidir yani. Bulunan hazinenin değeri. Ya buradaki şöyle söyleyeyim. Bak şurayı tekrar atayım dışarı. Şimdi şunu şuralan beraber. Şimdi 2 tane de 3 tane de para var burada. Paraların biz ne olduğunu bilmiyoruz. Ne üzerlerinde de çalışma yaptırmıyorlar bize. Abi şuraya koyacağım şimdi görün. Sizde. Şurada. Şurada. Şimdi şunun üzerinde bir tane atlı mı var? Ne var? Ben uzaktan baktığım zaman öyle bir şey görüyorum. Üzerinde değişik bir şey var. Şunun arkasında Meryem Ana gibi bir şey var abi. Bak. Yüz mü o? Ne o? Abi benim adım Kubilay abi. Beni herkes dövmeli defineci olarak bilir. Abi şimdi yeni zamanda herkes dövmeli defineci diyor. Abi ben Almanya'da yaşıyorum abi. Türkiye'de değilim abi. Türkiye'de yaşamıyorum abi. Ben Almanya'da bu işlerle beraber uğraşıyorum. Böyle tarihleri de çok değişik şeyleri gördüm yani. Camianın içerisinde. Bir de dedim ben gireyim abi camianın içerisine de millete göstereyim nasıl hazine oluyor ya da hazineler ne şekilde çıkıyor abi. Hazine nasıl çıkar? Bu hazineler parlak mı çıkar? Bulduğumuz hazine parlak mı olur? Leo. Ya abi ya saçma sapan hakikaten millet bir şey yazmasın ya. Ya herkes istediği şeyi yazabilir bana abi. Git şikayet et beni ya da şey yap her şeyi yapabilirsin. Özgürsün. Bana şey yapma abi yani. Ben şimdi Türkiye'de de bazen izliyorum mesela bazı defineci arkadaşlar. Onlar da yapabilir mesela. Buldukları hazineleri sizlere gösterebilirler. Yani bunları sizin en doğal hakkınız yani. Görmen lazım da inanacağım bir şey abi. Öyle değil mi? Eyvallah abi. Uğur abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum abi. Nasılsın iyi misin? Abi şu çok. Uğur abi bilmiyorsun abi başıma ne geldi bugün. Dur. Uğur abi. En son bulduğumuz kutunun devamını gideyim dedim. Hani bakayım araştırayım bakayım bir şeyler çıkacak mı diye abi. Abi gittim araştırmayı yaparken her şeyi videoya aldım abi. Yani bütün ne varsa kamera bende. Üzerimde de kamera vardı abi. Şey de vardı. Bütün her şeyi çektim abi her şeyi. Bir fırtına çıktı abi. Dedim şimdi ağaçlar esiyor abi çok kötü. Yani bunlar dedim gelir abi çarpar bize de öldürür bizi orada. Böyle şeyleri de ben define arayanların çoğunu da zaten söylüyorum. Yani durmayın öyle zamanlarda ormanlarda ya da kazıya devam etmeyin abi. Canınızdan değerli değil abi. Ağaç yıkılır oradan bir şey olur gelir gün kafana vurur sen ölür gidersin anlatabilirim. Yani bu işlerde tehlike de var. Bu işlerin iyisi de var abi. Parayı da bulursun bir anda zengin olursun ama tılsımlıya denk gelirsin hayatın mahvolur. Anlatabilirim mi sana? Bu işler çok önemli. Bunların konularına ben sonra geleceğim böyle detaylarını daha çok anlatmaya çalışacağım size bilgileri. Ben kendim edindiğim bilgileri anlatmaya çalışacağım size ki yarın bir gün başınıza gelir. Siz de şey olun. Yani bu konulara mukafık olun. Yani bu hazine işlerinde neler var? Abi ben o kadar çok mesela Hristiyan arkadaşım var. O kadar çok işte kiliselerde konuştuğum insanlar var. Hocalar var. Bu işlerin ilmiyle beraber uğraşan insanlar. Ben bunların hepsinden beraber oturup sohbet ediyorum. Abi ben bu işin içerisindeyim. Muvafık. Yani mukafık değil. Muvafık yani siz de dahil olun demek oluyor. Yanlış konuşmayarım herhalde Türkçe'de doğru söylüyorum. Yani bunları bilmeleri lazım. Mesela bazı bilmeyen insanlar var. Bu işlerle beraber uğraşıp sonradan çarpılan insanlar var. Çarpıldıktan sonra farkına varmayan insanlar var. Farkına varmayıp yıllarca o şekilde yaşayan insanlar var. Ben mesela çok denk geliyorum mesela. Tılsıma denk geldim. Ben 3 kere mi 4 kere mi ne abi çarpıldım. Bu işin içinde çarpıldım ama ben bu işi severek yaptım. Ben bu işte yaptığım şeylere inanarak
yaptım. Çünkü her zaman aramak zorundasın abi. Ben çünkü bu işe alışmışım abi. Benim kafamda bir define işareti kaldığı zaman abi ben onu sürekli kafamda yorarım abi. Ararım, tararım, şey yaparım. Ben her gün de define bulamıyorum abi, onu da söyleyeyim. Define bulamadığım zamanlarda da böyle şeylerle beraber arkadaşlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz abi. Böyle yani. Ama şimdi sürekli devam etmem lazım. Abi koruyorum. Yani bu işlerin içerisinde ne kadar da olsan tılsıma inanmıyorum diyen adam az bulunur abi. Tılsım çünkü çok etkili bir şeydir. İnsanı yavaş yavaş bulan bir şeydir. Seni yavaş yavaş bulduğu zaman eriten bir şeydir. Yani bunları yaşayıp da beni dinleyen insanların çoğu hak verebilir bana. Çünkü şimdi tılsımlı bir hazineyi aldın abi. Ya da herhangi bir şey tılsımlı olan bir yerde başına bir hal geldi abi. Sıkıntı yaşadın. Ne olabilir abi? Çevrenden sen yavaş yavaş uzaklaşabilirsin. İnsanlardan yavaş yavaş uzaklaşabilirsin. Ailenden problemleri yaşamaya başlarsın. Arkadaşlarına artık kendini daha ifade edemez hale gelirsin. Yani kendini sürekli kötü hissedersin abi. Bunları yaşadıktan sonra bazı insanlar doktorlarda çare arar. Doktorlarda çare bulamaz. Doktor hiçbir şeyin yoktur sürekli. Sen arar durursun ama. Yani çünkü o kafada seni etki altına almıştır diyebilirim yani. Bu tılsımda da böyle. Aleykümselam abi, yayınıma hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum abi. Şöyle bulduğum hazineyi abi videosunu kaybettiğim için yakından sizlere şu şekilde göstereyim. Abi depresyon da olabilir. Tamam, doğrudur ama depresyon doktora gittiğin zaman zaten hemen hemen çoğu depresyonda olan insanların da bazılarında var abi. Ben inanıyorum. Çünkü depresyon kolay kolay olan bir şey değil. Vücudun bazı anatomik bilgileri olduğu zaman eksiklik görebiliyor insan. Abi jandarmayı ne yapacaksın ya? Ben Almanya'da yaşarım, kurban olduğum ya. Jandarmadan bir işim yok. Polizei varsa abi derdimizi anlatabiliriz. Kağıdımız, küreğimiz, her şeyim var. Abi ben Türkçe olarak bunları anlatmaya çalışıyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ben Almanya'da bu yeraltı görüntüleme sistemleri ve altında aramalar, toprak zeminleri ve toprağın gidişatındaki değişiklikleri inceleyen bir insanım. Ben bu işin içinde 10 yıldır varım ve yeraltı görüntülemelerde bulduğumuz özellikle ben Almanya'da yaşadığım için eski Almanya 80 yıl önce savaştan çıkmış bir ülke abi. Ben bunu belki yayınıma katılıp beni tanımayan olan insanlar vardır. Onlara da söyleyeyim. Ben Almanya'da yaşayıp bu yeraltı görüntülemeler olsun, savaş zamanında kaybolan veya savaş zamanında kaybolmuş olan hazineler veya savaş zamanında buradan kaçarken hazinelerini saklayan insanlar ve eğer ki döneminde yaşayan ta buralara kadar gelmiş olan mesela Almanya'nın güney kısmındaki Almanya güneyi, İsviçre, Avusturya, Polonya sınırlarında yeraltı görüntüleme ve bu işlerle beraber uğraşıyorum. Ama Almanya'da hem eğitimleri görüyorum hem de bu işlerle beraber uğraşıyorum abi. Ben ilk şu anda son 2 yıldır Türkiye'de ve Almanya'daki ürünleri kıyaslayarak bir araştırmalar yaptım. Ve Conrad Dedektör'den ben ilk GR3 Plus aldım. İlk kullanmak isteyen insanlara da önerebilirim abi GR3 Plus. Ondan sonra ben metal dedektör ihtiyacı duydum. Metal dedektörü ben GR3'te canlı tarama olarak ve yeraltı görüntüleme olarak yapıyorduk. Bunun daha profesyonelleri var mı? Tabii Almanya'da daha kaliteli ürünler de var ama şöyle söyleyeyim. Şimdi ben 6-7 bin euro ya da 8 bin euro ya da 10 bin euroya yakın bir makine alacaksam ben ona yakın daha farklı cihazlar da alıyorum. Ama ben şöyle söyleyeyim. Bir makine çıkar, onu denemek için hemen gider satın alırım. Ve benim test alanım vardır. O test alanında bunu her zaman test ederim makineleri. Abonelerimin de çoğu sorar bana. Mesela şu makineyi kullan, şu makineyi kullan. Bir test et, bize söyle. Çünkü yer altındaki alanları, yer altındaki stabilize olan elektrotları, yer altında olan manyetik dalgaları, yer altında olan oksit dalgalarını, yer altında olabilecek hava akışlarının hepsini hesaplayabilme ve o toprakları güzel bir şekilde zemin etüdü yapabilme profesyonelliğine sahibim ben. Yani ben bu işle beraber uğraşıyorum ve hala da
Bunun kurslarını görmeye çalışıyorum ve eğitimlerini almaya çalışıyorum hala. Ve 10 yıldır da şu anda Almanya'da yaşıyorum. Yani ben bunu sürekli her yayında arkadaşlarımızın çoğunu anlatıyorum. Ama beni tanımadıkları için ve benim nasıl bir insan olduğumu bilmedikleri için tabii yorum yapabilirler. İyi veya kötü benim için hiç problem değil. Her insan yazdığından sorumludur abi. Ben öyle söyleyebilirim. Abi dışarısı şu şekilde abi. Şöyle göstereyim sana bak. Ormanın kenarına geldim. Çalışma yaptığım yer biraz daha uzakta. O yere de aslında gideceğim. Şimdi gidersem oraya internetim burada kesilecek. Ben malzemelerin çoğunu aldım arabayla beraber. Çünkü kameramın şeyleri gitti abi. Yani çekmemiş kamera. Ben de kamera çekmedi. Bu malzemeler burada çıktı. Ben bu malzemeleri dedim elimden geldiğince burada göstermeye çalışıyorum abi. Ne bileyim abi ben Koray bunları ya yeni katılan arkadaşlar var aramızda. Kanalımıza hoş geldiler. Beni tanımayanların hepsi kanalıma abone olabilir. Beni daha yakından tanıyabilirler. Benim yaptığım işlere tanıklık edebilirler mesela, görebilirler. Ben mesela çıkardığım hazinelerin çoğunu bu şekilde yakın ve profesyonel şekilde göstermeye çalışıyorum abi. Çünkü hazinelerin ne şekilde çıkabileceklerini veya şu anda toprağın altından çıkmış olan şu yüzük, kayalıkların arasından çıkardık biz bu yüzüğü. Kayalıkların arasından çıkardığımız yüzükte de böyle bir şey var abi. Yani sen nasıl görüyorsun ben bilmiyorum da. Abi yorumlara hemen geliyorum. Bak şimdi şöyle diyeyim sana. Şimdi yorumları şimdi şu elimden önce şunu çıkarmam lazım. Bir dakika abi. Şunu malzemeleri tuttum ya abi. Elimi hemen yıkıyorum ondan sonra devam ediyoruz abi. Şunu bir çıkarayım önce. Şunu bir kenara koyayım abi. Ellerimi yıkamam lazım. Abi dur şurayı da göstereyim size ya. Sorup duruyor adamlar ne kullanıyorsun ne şey yapıyorsun. Şimdi arazideyim. Abi dur göstereyim bak. Ya ben şimdi bu böyle arabayı ben malzemelerim zaten var çoğunlukla. Şöyle göstereyim ben kullandığım ürünleri. Şu Grundek'in A2 serisini kullanıyorum ben abi. Bütün malzemelerim zaten içinde bunun da. Şu zaten benim sırt çantam. Bunu herkes biliyor zaten. Diğer şeylerim de buradadır. Hani kameramdır ya da zarttır zurttur. Ben bunların hepsini bu şekilde şey yaparım abi. Taşıyorum yanımda gösteririm yani. Ben çünkü şu anda zaten iş arabasından beraber şey yaparız. Abi böyle şöyle bir şey var. Ben öncelikle şimdi yeni katılan arkadaşların hepsine buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum herkese. Beni nereden takip ediyorsanız. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olabilirler. Beni tanıyabilirler. Aleykümselam. Yorumlara da biraz geleyim abi buradan. Yavaş yavaş yorum okuyayım. Abi. Şimdi soruları kanalda olup bana sormuş olanlar şimdi çok geri gidersem aşırı derecede hızlı gitti abi yorumlar. Ali Türkmen aleykümselam abi yayınıma hoş geldin. Kocaeli Spor'a buradan çok selam gönderiyorum. Aleykümselam New World. Tamer aleykümselam yayınıma hoş geldin. Biz abi yok ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'dayım. Ben 10 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve yeraltı görüntüleme sistemleri olsun, metal dedektörler olsun bunların işleriyle beraber uğraşıyorum. Abi Türkiye'ye gelip gidiyorum. Türkiye'yle yani şeyim yok. Fazla gelip gitmiyorum ama Türkiye'ye gelip gidiyorum. Çoğunlukla İstanbul tarafı olur ya da bazı yerler oldu. Türkiye'nin abi şöyle söyleyeyim. Ben 25 yaşına kadar Türkiye'nin her bir yerini gezdim.
Çoğunluk yerlerini hemen hemen bilirim. Abi Almanya'da define şöyle var. Biz şu anda Almanya'da yaptığımız işler yer altında kalmış olan daha çok eski savaş zamanından kalma bombalar olur. Mesela evler yapılacak yeni bir araziler olur ya da herhangi bir şeyler olur. Bunların edit sistemlerine gidiyoruz ve yeraltı görüntülemeleri yapıyoruz. Yani bu yeraltı görüntülemelerinde şu bizim için çok önemli. Yer altından alabildiğimiz verileri biz daha güzel bir sistematik bir şekilde okuyabiliyoruz. Yani biz bunların eğitimini aldık ve onlarla beraber çalışıyoruz. Almanya'da bu ekip ve şey halinde çalışılır. Biten Gençlik, aleykümselam, yayına hoş geldin. Abi sorularınız varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Malzemeleri yerine bırakıp tekrar alacak mısın yoksa kalacak mı? Ben bu malzemeleri abi yerine bırakacağım. Ben bunları almıyorum. Benim kanalımdaki çoğu kişi beni tanır. Mesela bu şekilde bulduğum tılsım hazinelerin hepsini abi yerine bırakırım ben. Hiçbirini alıp gitmiyorum. Şöyle göstereyim abi. İncir ağacının altında define olur mu? Olur abi, her yerde olur. Yani define koyulmuştur oraya 500 sene önce. 500 sene sonra da sen gider bulur alırsın. Ya sen o normalde dursa orada belki üzerinde ağaç çıktı da. Abi sattığın tarihi eser var mı diye sormuş. Abi bunların çoğu, bak şöyle söyleyeyim. Bulunan hazineler Almanya'da, bunların çoğu kayıt altına alınır. Bu kayıt altına alınan hazinelerin çoğunu da devlet sizle beraber bir şekilde paylaşır. Sen eğer paylaşmak istersen. Hani devlet sana şöyle bir şey sunuyor burada. Eğer bunun eğitimini alıyorsan bulduğun eserlerin hepsini normal bir şekilde devletle beraber eşdeğer şekilde paylaşman lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu eseri ben kaçak yoldan buldum diyelim. Örnek veriyorum. Kadir abi hoş geldin abi, aleykümselam. Bunu şimdi ben özellikle söylüyorum. Hani buldum diyelim bu şekilde bir hazine. Kaçak yoldan satacağım abi. Yurt dışında, Avrupa'da şöyle bir şey var. İngiltere'de bunların açık arttırmaları yapılıyor abi. Özel büyük bir şirketle beraber. Ondan sonra da abi bunların çoğu açık arttırmaya çıkıyor. Mesela şöyle örnek vereyim sana. Adam diyor ki mesela, şimdi şeyi de çıkardım elimden, eldiveni. Eldivensiz de tutmak istemiyorum bunları. Mesela örnek veriyorum, şu yüzük abi, şöyle göstereyim sana bak. Şu yüzük, örnek veriyorum sana, bu araştırıldı, bakıldı. Dediler ki abi bu yüzüğün değeri 10.000 euro. Sadece şu yüzük diyelim. Şimdi devlet sana şunu da diyebiliyor. Sen bunu bizim müzemize bırak. Seni her ay 100 euro lan 50 euro maaşa bağlayalım. Ömür boyu al ama müzemizde dursun bu. Sen dersin ki ben bunu açık arttırmadan beraber açık arttırmaya sunmak istiyorum. Açık arttırmada bunun değeri neyse 10.000 mi? 1000 eurodan 2000 eurodan bunu açık arttırmaya koyarlar. Eğer ki çıkarsa değerinin üstüne çıkar. 15.000 eurolara, 20.000 eurolara, 50.000 eurolara satılabilir. Anlatabiliyorum mu? Onun için yani şimdi buradaki hazinenin toplamı değildir para eden. Mesela şurada bir tane bir obje var. Bunu ben şöyle koyup yakından da göstermek istiyorum size. Bak sadece şu ortadaki, şöyle mi göstersem daha net alırım onu. Bak şu. Bak sadece şu abi. Abi biz kayıtlı olduğumuz için kayıtlarımız var abi. Biz bunların hepsini teslim ediyoruz. Yani teslim etmek zorundasın bunu. Eğer ki hani ben şimdi şöyle söylerim. Kaçak mesela buldun hazine abi. Şimdi sen bunu gidip paraya çevirmen lazım da sen şimdi buldun hazine. Ya bunu ben buldum, ben bunu paraya çeviremedikten sonra ben bunu ne yapacağım? Gidip ormanın taşın altına dursun orada. Yanlış mıyım abi? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde, ben Almanya'da yaşıyorum abi. Ben Almanya'dayım. Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şeyin sahte bile olması. Ben çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunlardan çok iyi bilgim var. Çünkü bazı avukat arkadaşlarım var. Onlarla beraber konuşuyoruz. Bilgiler alıyoruz. Bilgi alışverişleri yapıyoruz. Çok şikayet edildi Türkiye'de mesela. Siz de edebilirsiniz abi. Direkt polisi arayabilirsiniz. Ben bu kişiden şikayetçi olmak isterim diyebilirsiniz. Bunlar sizin en doğal hakkınız. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınız bunlar. Anlatabilirim mi? Ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti üzerinden konuşuyorum. Ama yanında bulundurma, devlete haber vermeden, devletin haberi dahili olmadan eğer bir yeri kazırsan, sadece şu objeyi bile, sadece şunu bile bulsan abi, yanında bulundurmak suç. Sen bunu gidersin kara borsadan satarsın, kara borsa onu
tırla sağa gönderir, sola gönderir. Sonra bunu Avrupa'da, İngiltere'de açık arttırmaya sokarsın, satarsın, ayrı bir konu. Ben ona bir şey demiyorum. O da senin kaçakçılığın. Ama ben bu işi resmi olarak yapmak istiyorum abi. Kazıdım, şu çıktı. Ama kazıdığın yer çok önemli. Bulduğun yer çok önemli. Eğer ki bir sit alanına girdiysen, sit alanında kazıma yaptıysan abi, yandın. Sit alanında diyorum bak. Eğer ki sit alanı haricinde ben kendi yerimi kazdım kardeşim. Aha, yüzük buldum. Evimin bahçesinde çıktı. Metal dedektörle beraber şahıs malını arayabilirsin abi. Yeraltı görüntüleme de yapabilirsin. Bak, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde ben yaşamıyorum ama Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da olduğum halde Türkiye Cumhuriyeti'nin yasasını da çok iyi biliyorum. Çünkü yasa kanunlarının dışına çıkmak demek senin yasa dışı işler yapman demek. Çünkü o zaman da abi çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. Ben şöyle örnek göstereyim. Ben kendimi şu anda örnek veriyorum. Türkiye'de yaşayan bir definecinin yerine koyuyorum. Benim abi ilk olarak gidip yapmam gereken olaylardan bir tanesi şu. Kültür ve Tabiat Bakanlığı'na öncelikle yazımı yazacağım. Ben bu işlerle beraber ilgileneceğim ve şurada kazılar yapacağım. Bunu bulunduğunuz ilin savcısının dahili ya da bilgisi olmadan ya da valinin bilgisi olmadan herhangi bir yerde yaptığınız kazıda suçlusun abi. Altını çizdik, bitti. Suçlusun. Haber vererek yapacağın, eğer ki araştırmalarda bizim şimdi bilgimiz veya insanların düşüncesi şu oluyor. Abi ben kazı yapacağım ama oradan da bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Şimdi ben onun için gidip de devlete 500 bin liralık bir masraf niye yapayım? Şimdi 500 bin liralık bir masraf. Ne demek 500 bin liralık bir masraf abi? Benim kesin ve net olarak emin olduğum yerden eğer define çıkaracaksam abi, o defineyi çıkaracağım yerde benim izin almak zorunluluğum var. Mecburum. Eğer ki ben orada izin almadan kazı yaparsam suçluyum. Sit alanı şu demek oluyor. Devletin belirlediği tarihi eser alanı demek olarak geçiyor. Bir bölgedir o. O sit alanı olur. Mesela şöyle diyeyim sana. Devlet bir eski bir kalenin olduğu bir yeri düşün. Veya eski Roma döneminden kalma, eski Bizans döneminden kalma bir yerin olduğu yeri. Eğer ki devlet şu metrekaresine kadar burası sit alanıdır derse orası tarihi eser olarak geçer. Sen orada arkeolog olmadan tek bir çivi bile kazamazsın oraya abi. Yani onun için bunlar da bilginiz olsun. Ben bunları canlı yayınlarımda çok dile getirmeye çalışıyorum ve söylemeye çalışıyorum ki insanların da çoğu bilgi edinsin abi. Az önce Gençlik Bitti diye bir arkadaş vardı, bir soru sordu bana. Abi üzerinde kabartma M yazısı olan bir para buldum. Boyutu yaklaşık 6 santim civarında. Bilgin var mıdır? Var. O senin dediğin Bizans dönemine ait bir para. Arkasında da böyle kafası böyle bir üçgen şeklinde olur. Bir de alttan böyle elleri kenara doğru olur. Bir insan vardır onda. Çoğunluğu da bakır olarak basılmıştır. Bulduğun para bakır mı? Ben rehaşatlı tılsımını çözümü yok mu? Abi tılsımların ne olduğunu ben bilmiyorum. Hiç kafama da takmıyorum. Ben öyle şeyleri düşünmek de istemiyorum. Tılsımlı olan malzemenin bile yanından geçmek istemiyorum. Buluyorum böyle bazen. Hiç almıyorum. Direkt bırakıyorum abi. Tılsım mı? Abi bana uzak dursun. Hiç. Ben öyle çok hazine bıraktım gittim. Oho of. Benim kanalımdaki çoğu insan mesela beni bilir. Ben çok mezar hazinesi buldum. Yani mezar hazinesi derken abi şöyle, bu yurt dışında Hristiyanların daha çok böyle küllerini yakarak kutuların içine koyup gömerler abi. Ben o şekilde bazı bulduğum küllü tarihi eserleri abi tekrar yerine bırakıyorum. Çünkü ölüye saygı olması lazım abi. Ben bak, onun içinde altın para olur ya da herhangi bir şeyler olur, bir şey olur. Elimi bile uzatmam, almam. Emre Yavuz diye birisini tanımıyorum abi. Abi müzede demezler mi? Bunu nereden buldun? Tabii bulduğun şeyi açıklamak zorundasın. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben mesela örnek veriyorum. Türkiye'de az önce örnek verdiğim gibi Türkiye'de olan bir insan olsam, hani desem ki ben Türkiye'de işte kazılar yapacağım falan filan, öyle bir şeyler yapacağım. Bunları bildirmeden yapmam. Eğer ki müzenin bilgisi varsa, savcılığın bilgisi varsa, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bilgisi varsa sana zaten ekip veriliyor.
O ekiple beraber gidip kazıma yapman lazım. Yanında jandarma olması lazım. Orada başına bir şey gelir diye gerekirse ambulans bile getirtebilirsin. Ya da bir şey olmasın diye jandarma ekipleri bile orada silahlı olarak senin yanında durabilirler yani. Ha, bunu yapabilirsin. Alman hükümeti biraz teklifleri iyi abi. Burada çünkü Almanya'da şöyle bir şey var. Bulduğun hazine. Ya şimdi şöyle söyleyeyim abi. Burada bulunan hazinelerin çoğu Almanya 1945'lerde 1950'lere doğru savaştan çıktı. Ve bu savaştan çıktıktan sonraki dönemlerinde şu çok oldu. Askerlerin evleri boşaltmaları, askerlerin evlerden hazineler çalması, evlerdeki değerli eşyaları gasp etmeleri. Abi çantalarını dolduruyorlar bunlar eşkıya gibi. Belli bir zamandan sonra Almanya'nın bazı bölgelerine hareket ediyorlar. Oraya bir hareket ediyorlar. Adam diyor ki savaş bitti mi eğer yaşarsam ben bu hazineleri gelip alırım. Yani bu dönemin işte eee, böyle şeyle yayında söylemeyeyim artık onu. Şey olarak görünüyor. Bunların hepsini burada bulabiliyorsunuz. Yani burada bulabileceğiniz hazineler çoğunlukla bu şekilde. Ve burada bizim en çok yaptığımız şeyler eski savaş döneminde kalan bazı mağaraları biz açtık. Eski savaş döneminden kalan odaları açtık. Oradaki maskeler olsun ya da şeydi. Ben onların mesela videolarını falan almıyorum bazen. Sadece bazı bir noktalar var. Orada hazine olduğunu gördüğüm zaman ben orada yaptığım araştırmaları kayıt altına alarak kanalda paylaşıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Benden de haberiniz olur abi. Hiçbir şey kullanmıyorum abi. Benim YouTube'dan hariç sadece Instagram adresi kullanıyorum. Define Macerası 61. Güncel olarak oradan bakabilirsiniz. Ne yapıyorum, ne ediyorum. Orada bir kanal var. O kanalda da şeyler soruyorum, anketler soruyorum. O anketlerde kimler neler derse onları da yapıyoruz abi. Reis İstanbul'a geldiğinde bir çay edelim, içelim, muhabbet etmek, görüşmek isterim seninle beraber. İnşallah abi. Ben şöyle söyleyeyim. Abonelerimin çoğundan beraber görüşüyorum abi. Benim Instagram adresimde yazanların olur, yazanlardan hariç mesaj atanlar olur. Bunların hepsini ben mesajlarına karşılık vermeye çalışıyorum. Çünkü e, beni takip edip benden bilgi almaya çalışıyorlar ve bu bilgileri kendi yaptıkları şeyde uygulamaya çalışıyorlar. Ben insanlara da elimden geldiğince yaşadığım şeylerden bilgiler vermeye çalışıyorum abi. Bunu da buradan söyleyeyim. Hollanda Eindhoven'a buradan çok selam olsun. Çok iyi bir tanıdığım var orada benim. İyi gidi. İyi gidi Hüseyin abi. Aleykümselam abi. Yayınıma hoş geldiniz. Yayınıma katılan arkadaşların hepsine buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Bu yayında bulduğum bir hazinenin tılsımlı olması sebebiyle şu anda hala arazideyim. Normalde ben bu saatlere kadar hayatta kalmam burada ama çok acayip bir fırtına var dışarıda. Mükemmel bir fırtına. Bilmiyorum yukarıda ağaçların sallantısından görebiliyor musunuz? Hala arazideyim ve bu tılsımlı olduğu için şu anda benim burada yanımda da bulunması benim için çok bir önemi yok. Eee, çünkü ben bunu yerine bırakacağım. Büyük ihtimalle eğer tılsımlıysa zaten gözetleniyoruzdur. Yani bunun şeysi bu. Yani 2 2 daha 4. Bu şekilde sizlere göstermeye çalıştım. Ben meslek olarak şunu yapıyorum. Abi ben yurt dışında Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da da bazı bölüm yerler var abi. Ben oraların yeraltı görüntüleme sistemlerini ve bazı yeraltı editlerini yapıyorum. Bu yeraltı editleri yaptığımız yerde veya bazı bölgelerinde çıkan hazineleri varsa bunların çoğunu kanalımda paylaşıyorum. Böyle söyleyebilirim. İnşallah beklerim. Ben tekrar şöyle söyleyeyim abi. Çünkü bu yayını ben daha önceden de sordum. Hani göstereyim çünkü videosunu ben bunun çekemedim abi. Bulduk. Yayını belki sonradan tekrar izleyecek olanlar vardır. Abi şunu ben Trabzonluyum abi. Akçabatlıyım. Akçabat'ta yaşıyorum. Abi şu bir parça. İki ayrı bir parça bu. Bir dakika ben tekrar şu eldiveni giyineyim de size bunları göstereyim. Ondan sonra da yayını soruya çevirelim. Sorularda ne sorarsanız abi cevaplayalım. Şunu bir giyineyim abi. Abi şu. Bak şunu. Böyle bir ayrı. Bunları böyle yakından da gösterebilirim size.
Bunlar bir kayalığın arasından çıktı arkadaşlar. Şu bir tek parça olarak çıktı. Bunlar birbirine aşağı yukarı bir metre falan uzaklıktaydılar. Şu tek bir çıktı. Şu bir parça yan yana çıktı. Bu bundan ayrılmış. Şunu böyle bir kenara alayım. Daha detaylı bir şekilde görün onu. Şu bir parçaydı. Şunlar ve şura şu altınlarla beraber küpün içindeydi. Bundan abi sadece benim tahminime göre şu yüzük 10.000 euroya yakın bir değeri çıkabilir. Tahminime bakılırsa. Ben çünkü bu işin içinde olduğum için hemen hemen söyleyebilirim. Abi bunlar şimdi şöyle söyleyeyim. Bir de şöyle yakından çekeceğim bunları da yakından çekmeden şöyle oturtayım şuraya. Bir görün. Yok abi bunlar senin o dediğin gibi ürünleri değil abi. Böyle bakabilirsin abi bunlara. Abi bunların çoğu şu anda Almanya'da yaşıyorum. Ben Almanya'dayım. Ve Almanya'da bir kazıda biz bunları çıkardık. Ve böyle abonelerle beraber paylaşıyorum. Ve göstermeye çalışıyorum. Şöyle. Şunlarla beraber yakındı birbirlerine. Şu. Bunlar bir kayalığın kenarından çıktılar. Şurada. Abi bunları biz şöyle söyleyeyim. Bunlar büyük ihtimal takı halindeydiler. Bak şöyle yakından da göstereyim size. Çürümüş şeyleri yani. Ama biz bu işin içinde öğrendiğimiz kadarıyla biz bunlara su değdirmiyoruz. Bunlara su değdirdiğimiz zaman abi bunlar tamamen ölür. Daha çok oksit almaya başlarlar. Çürürler yani. Onun için çürütmemek için biz bunları bu şekilde bırakıyoruz. Bunların üzerlerinde ufak bir restorasyon ve üzerlerinde kalan oksit tabakasını biraz çıkarmaya çalışan arkadaşlarımız var. Tabii sadece şunun üzerindeki böyle hani tam olarak bu ne olduğunu ortaya çıkarayım dersen en az 1 aylık iş var bunda abi. Şunun üzerinde en az 1 ay çalışacaklar çünkü parçalarının kırılmaması lazım. Ve şunu ortaya çıkaracaklar. Bunlar tamamen gitmiş. Bak bu tamamen gitmiş ama nerenin bir parçasıdır onu bilmiyoruz. Yok bunun muska olduğunu düşünmüyorum ben de. Ama değişik bir şey. Çünkü içi boş. Arkası var mıydı? Olabilir mi? Şu arkası olabilir mi bunun? Evet doğru bir konuya olabilir. Ama bu şekilde kayanın arasından o şekilde çıkardık onu. Bu yüzük de zaten ona bir eşdeğer. Şöyle göstereyim onu da. Şunun bir parçasının olduğunu düşünüyoruz. Büyük ihtimal bir değil hatta 2-3 parçasının olduğunu düşünüyorum şimdi. Böyle bir gidişi var. Büyük ihtimal burada bir parçada böyle hani boyuna takılan bir obje olarak düşünüyoruz bunu. Şimdi arama yapmaya devam eder miyim burada? Etmem mi? Tabii bugünden geçti. Daha kesinlikle burada bir şeye dokunmam da. Tabii bunları yerine bırakıp ben gideceğim buradan. Bak bu kırılıyor. Gördün mü abi bak. Para gitmiş yani. Çok güzel bir şekilde temizlenirse belki üzerinde ne olduğu anlaşılabilir. Bu da gitmiş. Burada bir tane vardı üzerinde. Bak şuydu galiba.
Ich glaube ja, Ottoman join. Eyvallah abi, sağ olasın. Yayınıma katılan herkese yayınıma hoş geldi. Şöyle hazineleri göstereceğim. Bundan sonra daha buzlayacağım. Akşam olmaya başladı yavaş yavaş. Hava kararmadan buradan çıkayım yani. Zaten bir kere arabaya batırdım burada. Ondan çok uğraştım. Şöyle bir tek parça daha çıktı oradan. Bir önceki parçanın farklı bir parçası. Ama etkileyici. Altın oksit almaz abi. Şu şekilde çamur olur üzerinde. Çamurunu da sildiğin zaman çıkar tertemiz. Mesela bu şekilde metaller oksit alırlar. Oksit almayan malzeme sadece altın ve gümüştür. Diğerlerinin hepsi oksit alırlar. Şöyle kazıman lazım onları. Yani bunların temizlenmesi lazım ki tam olarak görebilelim yani ne olduğunu. Hangisi toka? Bu mu? Bu mu toka? Bilmiyorum. Nasıl bir toka bu? Abi değerli olmaz mı abi ya? Of. Sorduğun soruya bak. Bunlar değerli mi diye. Abi bunları mesela normal bir insan görse çöpe atar. Yani böyle bir kayanın, bayırın arasında bunları görse bir insan direkt gider çöpe atar onları. Ama bunların değerleri çok abi. Mesela şu sadece biz bunu yani üzerinde o kadar güzel bir işleme var ki yani belki de paha biçilemez bir şey de olabilir yani. Bunun biz bir parçasını bulamadık. Şuranın bir parçası daha var. Şuranın. Şuranın bir parçası daha var. Bunu bulamadık ama şimdi orada arama yapar mıyız, yapmaz mıyız? Hocam bir parmak genişliğinde 3 tane nokta taşın üzerinde ne anlama geliyor? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Öyle yerlerde eğer dere varsa altın tuzağı olabilir. Abi onlar da burada. Küpün içinde. Şurada. Abi ben bunların hepsini şöyle söyleyeyim. Yani ben çoğunlukla kullandığım makinelerinden size örnek vereyim. Daha çok yeraltı görüntülemede Konrad'ın A2 cihazını kullanıyorum. Şu anda son şeyi. Bir de GR4'ü çıkmış dual. Onu da hemen sipariş ettim abi. Bekliyorum. Allah razı olsun abi, teşekkür ediyorum. Ben bulduğum ürünlerin çoğunu bu şekilde gösteriyorum. Normalde video olarak yayınlayacaktım onu. Video bir şeyler oldu. Olmamış. Çıkmadı video. Hiçbiri çıkmamış yani. Bir tane de değil. Ben de şüphelendim bu dedim. %100 tılsımlı bir şeydir. En iyisi bırakayım onu yerine. Şimdi yerine bırakacağım bunu. Ve ondan sonra da ben uzayacağım buradan. Bir daha da buna dokunmayacağım yani. Yani bunun etrafında belki başka bir aramaları da yapabilirim. Bakabilirim hani. Ama daha da başka fazla bir şey yapmak istemiyorum. Şu şekilde. Ben Trabzonluyum abi. Akçabat'ta doğdum, büyüdüm. 10 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Abi fazla da şey yapmak istemiyorum bunları. Yani böyle yakından göstereyim dedim. Şöyle bir daha bir üzerinden geçeyim. Ondan sonra da yayını kapatayım. Ben yavaş yavaş uzanayım. Alan tarama model 15 kullanıyorum abi. Hangisi abi kemer tokası? Bunlar mı, bunlar mı? Şu benim tahminime göre bir bileklik. Şöyle kenarı var.
Şöyle göstereyim abi. Onları da şöyle açayım oraya abi. Şuraya getireyim abi. Hepsini göstereyim abi size. Şunlar bir ayrı. Abi biraz yani böyle tek olarak tuttuğum zaman yani bayağı var şeysi yani. Abi bunları da zaten şöyle söyleyeyim. Özellikle şeyleri, gramajları çok önemli bunların. Gramajlarını güzel bir şekilde, gramajları önemli abi. Abi ağırlığı benim düşünceme göre güzel yani. Ağırlığından ben sezebilirim yani şeysini. Kalitesini. Abi ayın sonunda yapıyoruz onu. Abi bunun kenarında şu var. Şu. Dur bir tane şeysini de göstereyim sana. Arka tarafı da böyle onun abi. Bak. Abi ama çok güzel işleme yapmış adam yani. Şuraya bak, yakından göstereyim, ben yakınlaştırayım onu da. Abi bunların içinde en değerlisi şunlar. Ondan sonra şu yüzük gelebilir. Nerede o? Şu. Şunun bir, eğer tam olarak tamamlarsalar çok değerli ama ben almayacağım bunu buradan. Alanı da kolay gelsin yani. Abi yaz abi, gördüğüm zaman hemen cevaplayayım. Ne dedin sen abi? Halil abi. Abi model 15 ile beraber tespitini yapabilirsin. Alanında bir şey varsa alandakileri görebilirsin onunla beraber. Ondan sonra da yani sadece onunla beraber çalışamazsın. Sana yeraltı görüntüleme lazım. Metal dedektörü lazım. Ama A2 sistemi şu anda çok kompakt, güzel yani. Konrad'ın çıkardığı, ben onu kullanıyorum. Yani abi bunların ne olduğunu çoğunlukla zaten bilmeyen insanların hepsi zaten çöptür, çöpe atar. Ama büyük bir değeri. Sezgin abi, arada sırada ben gelirim zaten İsviçre tarafına. Gelirim oraya yerim varsa. Abi ben Avusturya sınırına, bir de İsviçre'nin o bazı yerlerine mesela çok gidiyordu. Forikliyo taraflarına abi. Abi kullandığım cihazın şimdi en son bir tane daha sipariş ettim, 100.000 lira. Ondan öncekinin birini ne kadar aldıydım ben? 40 mıydı? 45 mi? Oldu birkaç sene. Bir sene olmuşlar herhalde. A2 sistemini aldım. A2 sisteminde benim en çok beğendiğim abi dedektör alanında olması. Şimdi onu daha çok geliştirmişler. GR4'ünü çıkardılar. Onu hem yeraltı görüntüleme olarak kullanabilirsin hem de şey olarak abi. Ne diyorlar ona? Dedektör olarak kullanabilirsin abi. Kompakt işte, de al at çantana, direkt istediğin yere git yani. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Yeraltı görüntüleme de onda. Bir dünya çantanın içine bir şeyler koymana gerek yok yani. Akıllılık yap. Güzel yani. Mantıklı. Benim mesela işime yarar abi. Çünkü ben dağ bayır geziyorum abi. Dağ bayır bana mesela verirli koordinat. Git bak, araştır. Giderim mesela koordinatların çoğuna. Bakarım nereye araştırılabilir. Yeraltı görüntüleme yaparım şüphelendiğim yerlerden.
Toprak arazisine baktığım zaman abi toprak arazisinde ne görüyorum ben abi? Bakarım hemen bir erozyona uğramış, çökmüş orası. Acaba toprakta bir şey mi vardı yoksa altında mezar mı vardı burası çöktü diye hemen araştırma yapıyorum abi. Hemen yeraltı görüntülemene çekiyorum. Oh. Abi Manisa'ya buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Beni kim nereden izliyorsa abi hepsine buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Aynen abi. Makinenin ismi abi Konrad A2 serisi yazarsan internete Google'a yaz abi çıkay. Ama Konrad dedektör yazarsan daha iyi bulursun onu. Tam direkt firmasından satın alırsın onu. Taşta tavşan işareti ne yapmam gerek? Taşta tavşan işareti. Tavşan işareti benim bildiğim kadarıyla herhalde tepelerde oluyor. Ama tavşan işaretinden beraber birkaç herhalde işaret daha bulman lazım herhalde. Tek tavşanla beraber bir şey olmuyor herhalde. Ama onu eğer varsa bana bir at onu resim. Abi ben Instagram adresini söyleyeyim. Define Macerası 61. Başka da zaten bir platform kullanmıyorum. Aleykümselam abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Almanya'dayım abi. Almanya'da yaşıyorum. Adam Almanya bizi kıskanıyor yapmış adam. Dere kenarında. Abi dere kenarında benim en çok gördüğüm işaretlerden biri kaplumbağa, balık. Ya şimdi şöyle bak eski insanlar bir şeyleri tarihe benzetmeye çalışmışlar mesela. Kaplumbağayı suya yakın yerlere mesela gölettir. Bak eski adam şunu düşünmüş. Eğer burası erozyona uğrarsa da bu dere kaybolup giderse buradan ben ne bulabilirim burada? Yani geri geldiğim zaman ben hazineyi ne lan bulabileceğim burada? Yani onların planını yaparak şey yapmışlar. Abi Instagram adresim Define Macerası 61. Oradan yazabilirsiniz. Abi ben yazabilirim mi buradan? Dur bakayım. Bakayım. Ben yazamayırım herhalde buradan bir şeyler. Dur bakayım. Soru sor diye bir şeyler. Abi Google'ye yaz işte Google'a. Konrad dedektör A2 serisi zaten. Direkt çıkar önüne herhalde. Good Bro by diye. Baba Eko. Artvin'de Ermeni bölgesi. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben orada bir kiliseye gittim. Artvin'de. Çok sevdiğim bir insanlar beni davet ettiler abi. Gittim. Tam kilisenin girişinde abi bir adım giriyorsun böyle. Hemen sağ tarafında abi böyle bir harita. Rulo şeklinde böyle eski ferman gibi böyle açarsın ya onu. Basıyorsun hemen kenarda abi. Oradan hazine çıkardıydılar. Neredeydi? Yusufeli'ndeydi herhalde ya. Yusufeli'nde barajın altında neyse oraya da girmeyeyim konuya girmeyeyim şimdi karışmasın ortalık. Hamburg'da nasıl bulurum? Abi şöyle söyleyeyim sana. Bak Almanya'nın güneyinde yani alt bölgesinde aramaların çoğuna izin veriyorlar. Ama yukarıki bölgelere doğru gittiğin zaman Almanya orada çok savaşa girdiği için Denkmalschutz'a haber vermen lazım. Denkmalschutz yani tarihi koruma olan yerlere önem göstermen lazım. Ama belediyeden izin alabilirsen al derim sana ama çok tanıdığım var uğraştılar alamadılar oradan izin. Bakabilirsin abi. Bakarsan atarsın bana. Bakarız abi. Ben Instagram adres üzerinden ilgimi çeken şeyleri ben geri gönderiyorum. Yani kafana göre işte takıl. Yüzeysel olarak takıl benden sana tavsiye. Çünkü Almanya yüzeysel olarak fazla bir şey demiyor. Ama derinde izin alman lazım. Abi alan tarama modeli 15'le beraber sinyal yakaladı. Yakaladığı yere gittik. Dedektörle beraber baktık. Hiçbir şey yok sonrasında. Öncelikle şunu söyleyeyim. Model 15'le beraber benim en çok mesela bana sordukları sorudan bir tanesi o. Abi sinyal alıyoruz bir yerden ama baktığımız zaman orada tam olarak bir şey alamıyoruz. Bazı insanların vücut enerjisi fazla oluyor arkadaşlar. Mesela akşama kadar bak telefonlar elimizde ya da başka şeyler elimizde. Arabadasın, bilgisayarın başındasın, oradasın, buradasın falan filan derken ne oluyor? Sen tabii
vücudun çok elektriğe maruz kalıyor bu sefer. Tabii sen gidiyorsun birine çarptığın zaman çarpıyor seni. Abi o senin vücudunda olduğu zaman da eğer ki sen Model 15 gibi bir cihaz kullanıyorsan, yani benim söylemek istediğim şu, vücut enerjinden beraber çalışıyorsa toprağa ayaklarını koy. Biraz bunu bir ay boyunca 4 kere yap. Mesela pazar günleri dene. Aleykümselam abi, yayınıma katılanlar hoş geldi. En son bunları bir daha göstereceğim. Ben de gideceğim abi. Şunu bırakayım yerine. Ondan sonra buradan kaybolayım. Belki gittiğim zaman yayın açar mıyım açmaz mıyım bilmem ama arkadaşlara sorarım. Ne şekilde? Çünkü bu sabah anket yaptık. Hani kaç kişi oy verdi oraya bilmiyorum ama o ankette akşam yayın yapalım dediler. Ben de akşam abi bekleyemeyeceğim burada. Çünkü şu malzemeyi şurada bir yere bırakacağım. Ondan sonra da çıkacağım. Arabalan da hatta oraya biraz gitmem lazım. Karanlığa kalıyorum. Bir de şimdi ormanın ortasındayım abi. Arabalan beraber de hiç batıp burada kalamam. Zaten telefonla beraber bir yer arayayım derken canlı yayın için battım bir yerde. Şimdi hemen yavaş yavaş uzaklaşayım abi. Abi sakal harika. Bende 2 kat uzunluğunda var. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben askerliğimi 2000 kaçta yaptıydım? 8'de miydi 7'de miydi? 2007'de Aydın'da yaptım ben askerliğimi. Bir askerliğimde kestirdim. Bir de askerden sonra herhalde bir mahkemede falan kestirdim. Ondan sonra da daha bir daha hiç kestirmedim. Sezgin abi, inşallah oraya gelirsem abi, Instagram adresinden beni takip edersen ben gittiğim yerleri etiketliyorum abi. Neredeyim, ne yapıyorum diye. Instagram'da çoğu kişinin benden haberi var. Oradan takip edebilirsin, görebilirsin abi nerede oldum. Eğer İsviçre tarafındaysam yazarsın abi, tanırım seni. Çünkü o kadar çok yazan var ki elimden geldiğince herkesle beraber iletişim kurmaya çalışıyorum abi. Benim için dostluk önemli abi. Para ikinci planda abi. Eyvallah, sağ olasın abi, teşekkür ederim. Düz duvarın içine çıkardığım içinde kurumuş bal peteği çıktı. Bak şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bazı arkadaşların çoğu şunu da soruyor bana. Kubi, dümdüz bir kayalık var abi. Bunun bir sağında şu kadar yuvarlak bir oyma. Solunda oyma. Sağında oyma. Oyma yukarı doğru gidiyor. Bu nedir? Burada büyük ihtimalle kral mezarı vardır. Şimdi ben bunu eski bir tane çoğunlukla bu ne tarafta diyeyim? Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'in haricinde doğu tarafında var çok. Çoğunlukla Doğu ve İç Anadolu'ya da hafiften gidiyor. Abi onları eski dönemin insanlarıyla beraber biz konuştuk ve bunların ortaya çıkardığı şey bu. Eski dönemdeki insanlar dağlara düz olarak tırmanamadıkları için bir yarım metrelik odunlar yapıyordular abi. Duvarı içeri doğru oyarak içerisine odunu sokuyor, merdiven halinde kullanıyor. Bir merdiven, iki merdiven, üç merdiven, dört merdiven olarak kayanın tepesine bunlarla beraber çıkıyor. Eğer ki kayanın tepesine bir şeyler sakladıysa aynı o şekilde sen oraya çıkacaksın ve orayı kontrol edeceksin. Eğer ki yukarıda bir şey yoksa o merdiveni kullanarak oraya arılarının peteğini koydu ve geri aşağıda inerken bütün odunları çıkararak aşağı indi. Yukarı kimse çıkıp benim arı peteğimi, balını çalmasın diye. Abi eskiden bal altın değerindeydi de. Terk edilmiş Rum köylerin evi vardı orada. Çift başlı yılan kafası ne anlama geliyor? Abi ikiye ayrılan bir dere. İkiye ayrıldığı zaman dere, hemen gidiyorsun abi. O güzergahın hattına bakıyorsun böyle. Önce yılanların kafasının olduğu tarafa doğru bakarsın. Ve ondan sonra o dere nerede ikiye ayrılıyor diye bulabilirsen güzel. Ama o işaretlerin çoğu biraz sıkıntılı. Niye? Çünkü günümüz üzerinde son 400 yılda 500 yılda çok aşırı derecede erozyonun ortaya geldi. Derelerin akışları değişti, çoğu dere kurudu gibi şeyler. Bunları hep hesaba katman lazım. Abi telefon numaramı paylaşmayarım. Ben sadece Instagram adresi kullanıyorum. Define macerası 61. Bir de Define ustası, bu adresim var abi. Başka hiçbir sosyal medya adresim yok. Bana hiçbir yerden başka ulaşamazsın. Abi yayınıma katılan arkadaşlara ben buradan çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar şu ürünleri size göstereyim. Akşam hava kararıydı abi. Gideyim. Bir daha tekrar bir şeyler çıkarsa ya yayında ya da video olarak sizlerle beraber paylaşacağım bunları. Ben kaçayım. Yayını da beğenmeyi unutmayın abi. Bu işlere de bir gönlünüz varsa, eğer uğraşırsanız ya da hoşunuza gidiyorsa bu işler, kanalıma abone olmanız yeterli abi. Benden haber alabilirsiniz.
Abi 40-50 yumurta büyüklüğünde kaya. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Aynısından bana biri resim attı. Ben onlara baktıkça kendimi Mars'ta gibi hissediyorum böyle. Yani büyük kaya taşı abi. Yani o kadar büyük kaya taşının nasıl ortaya geldi? Ben hayret ettim yani. Şimdi kaya taşlarını biz neyden anlıyoruz abi? Kayanın yuvarlanarak taşlara vurmasından beraber yuvarlaklaşması ve bunun oluşması demek. Yani bu kaya taşı dere taşı pardon. Oralara vura vura da ortaya çıkıyor abi. Bana bir tane ben bir resimde gördüm abi. Adamın da şeysine cevap veremedim yani. İşaretler de var üzerinde. Değişik de işaretler var ama çok ilginç bir tarih. Yani ben onlardan bir şey de gördüm yani o şekilde. Abi ben bunların hepsini teker teker sizlere canlı yayında söylemeye çalışacağım. Zamanım ama burada çok kısıtlı. Bulduğum abi malzeme tılsımlı. Gideyim yerine bırakayım bunu abi. Ondan sonra da gelecek yayında devam edebiliriz. Yayınlar yapabiliriz ve ne şekilde yayınlarımızın devam edebileceğini sizler de ortak planlar verebilirsiniz, fikirler verebilirsiniz. Sadece bunun için Define Macerası 61 Instagram adresini takip etmeniz yeterli abi. Abi hepsine cevap vermeye çalıştım. Bir suçumuz ya da bir yanlış konuşmamız varsa affola. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Daha güzel hazineler sizleri bulsun. Tılsımsız olan sizi bulsun ki parasını daha güzel tatlı yiyin abi. Allah'a emanet olun. Sorularınızı bir kenara yazın. Define ustasını canlı yayında gördüğünüz zaman abi yazın, hemen hepsini okuyayım. Planımızı, gidişatımızı ne şekilde hepsini güzel bir şekilde sizlerle beraber paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha güzelleri sizlere nasip olsun abi.